Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda en kolay iki renkli tığ işi buket çiçeğinin yapılışını anlatacağım. Çiçeğin yapılışında koton iplik ile 3 milimetre tığ kullanacağız. Çiçeğin yapılışına ilk düğümü attıktan sonra 62 zincir yaparak başlayalım. 62 zincirden sonra 3. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yapmış olduğumuz tüm zincirlerin içerisine yarım trabzan yapalım. Beş zincir. 3. zincirden başlayarak yan yana 3 tane yarım trabzan yapalım. Deseni çevirelim. İkinci yarım trabzanın içerisine kayma dikişi yaparken ikinci renge geçiş yapalım. Beş zincir. 3. zincirden başlayarak 3 tane yarım trabzan yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparken birinci renge, yani pembe renge tekrar geçiş yapalım. 5 zincir. 3. zincirden başlayarak yan yana 3 tane yarım trabzan. Sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi yaparken krem rengi geçiş yapalım. Tekrar 5 zincir. 3. zincirden başlayarak yan yana 3 tane yarım trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman en sonki deseni yaptım ve altta bulunan son ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir, bir miktar ip bırakarak ipi keselim. Son krem renk deseni yaptıktan sonra da ipi burada kesmiştim. Şimdi yapmış olduğumuz bu parçaya kendi ekseni etrafında çevireceğiz ve çiçek görüntüsü vereceğiz arkadaşlar. Burası desenin ön yüzü, desenin arka yüzü. Çiçek görünümünü verdikten sonra kesmiş olduğumuz ipe iğneyi takalım ve arka taraftaki dikişlerin arasından iğneyi geçirerek çiçeğimizi sabitleyelim.
çiçeği bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi çiçeğin sapı için ahşap, çöp ile ve yeşil renk ile bu ahşabın etrafını saralım. Çiçeğin sapını oluşturduktan sonra yeşil renk ile çiçeğin yapraklarını yapalım. 15 zincir. Ve çiçeğin daha muntazam durması için 3 milimetre ölçülerinde bakır tel kullanacağım arkadaşlar. Bu bakır teli iç kısımdan yürüterek devam edeceğiz. İkinci ve üçüncü zincirin içerisine sık iğne yapalım. Yan yana 2 tane yarım trabzan. Yan yana 6 tane ikili trabzan. Yan yana 2 tane yarım trabzan. Yan yana 2 tane sık iğne. Son sık iğneyi yaparken alttaki son zincir boşluğunun içerisine 2 tane sık iğne, 2 zincir, 2 tane sık iğne yapalım. Deseni çevirdikten sonra gelen ilk ilmeğin tepesine sık iğne. Yan yana 2 tane yarım trabzan. Yan yana 6 tane ikili trabzan. Burada bakır teli kesebiliriz. Yan yana 2 tane yarım trabzan. Bir tane sık iğne. Son sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapalım. İlk ilmeğin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, dönüşteki 2 zincir boşluğuna gelene kadar alttaki tüm ilmeklerin tepesine sık iğne yapalım. İki zincir boşluğunun içerisine 2 tane sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne yapalım. Sonraki zincir boşluğuna gelene kadar alttaki tüm ilmeklerin tepesine sık iğne yapmaya devam edelim. Zincir boşluğunun içerisine 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne yapalım.
İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi bir zincir yaparak ipi keselim ve arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Şimdi oluşturmuş olduğumuz bu sapı çiçeğin içerisine geçirerek yapıştıralım. Daha sonra da yaprağını yapıştıralım. Çiçeğin yaprağını da yapıştırdıktan sonra tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. En son elinizle bu şekilde düzeltmeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.